başlığıyla biraz epeyce de literatür araştırdım, onu söyleyeyim. Yani bunu öncelikle şuradan evrendeki yeni evren modeli, yani her şeyin teorisi olabilecek bir teoriyle başlamak istiyorum. Burada şu var, dijital evren modeli. Yani şu andaki evreni tanımlarken hep madde tabanlı evren deniliyordu. Daha sonra evren madde tabanının ötesinde enerji tabanlı bir evren denildi. Yakın şeye kadar, 10 yıla kadar. Şu anda da 24 Endüstri 4.0 başlamasıyla birlikte şu anda evren modeli olarak dijital evren modeli var. Bilgi tabanlı evren modeli var. Yani maddenin 3 hali var kabul ediliyordu. Katı, gaz, sıvı hali. Bir de yeni bir hali var. Bilgi hali. Ve evrensel bir enerji veri tabanı var. Yani evrende büyük bir veri tabanı var. Bunun hatta Kur'an-ı Kerim literatüründe geçen, terminolojisine geçen büyük ana kitap anlamında Levh-i Mahfuz'a çok uyuyor bu. Evrensel bir veri tabanı olması lazım şu anda evrenin anlaşılması için. Bu evrensel veri tabanı bilgi ve burada Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam bir sözüyle örtüşüyor. Eğer diyor şu anda diyor bir gün otururken bir ip aşağı sallandırsam nereye kadar gider diye soruyor. Sonra kendisi cevap veriyor. E, Ey Allah'ın Resulü sen bilirsin deyince diyor ki ipi sonuna kadar gitse bu dünyadan ipi aşağıya doğru sallandırsam Allah'ın ilmine gider diyor. Yani burada levh-i mahfuz anlamında bilgiyi söylüyor. Bu çevrede baktığımız zaman evrensel veri tabanı modelinde şurada dalga ve frekans biliyorsunuz. Burada dalga boyuyla frekans dağılımında frekans ne kadar düşükse dalga boyu ona paralel o kadar yüksek olma eğiliminde. Çıplak göze gördüğümüz bu 7 renkle ilgili alanlar, mor ötesi alanlar daha çok maddeye doğru giden X ışınları, gamma ışınları diye, bunlar nükleer enerjide, tıbbi amaçlarda kullanılıyor işte X ışınları. Daha sonra da burada dalga boyu büyüdükçe, frekans azaldıkça da kızılötesi, mikrodalga, televizyon, standart radyo ve ses, beyinde mesela frekans beyine verilen o tedavide kullanılan akımlarda 50-60 frekanslı akımlar veriliyor. Beynin sinyalleri kaydedildiğimiz zaman da beyindeki sinyalleri işte yavaş frekans 1-4 arası, delta frekansı, teta frekansı 4-7 arası, alfa frekansı 7-15 arası, ondan sonra beta frekansı diye beynin ürettiği dalgalarda 30'a 60'a kadar çıkıyor. Gamma frekansı 60'ın üzerine çıkıyor. Bu beynin ürettiği frekanslar. Daha sonra da burada düşünce, duygu, bilinçli bellekler ve ruh çizgisine doğru bir evrende bir dijital model var. Bu modeli bir ilk başlangıçta bu daha olaya, büyük tabloya bakabilmemiz için, yani evrenin bir elektromanyetik bir şey içerisinde olduğumuzu, evren içerisinde olduğumuzu ve bunun bilgiyle yönetildiğini vurgulamak istedim. Bu bir eskiz çalışması bu. Daha çok bir model, dijital evrim modeli. Peki beyinden ne anlıyoruz? Bu beyinle ilgili işte son bilgilere göre beynimiz elektriksel ve kimyasal iletiyle çalışıyor. Bu da sinaptik ateşlemeler var. 140 milyar civarında insan beyninde hücre olduğu biliniyor. Bu beyindeki hücreler bu şekilde çalışıyor. Aslında bu beyin nasıl çalışır derken, bu çalışan bu teknisyen bir psikolog gibi düşünün. Beyindeki yanlış konuşan alanları düzeltmeye çalışan, beyindeki bağlantıları düzeltmeye çalışan, psikiyatrik hastalıklara da şu anda artık daha çok şöyle denilmeye başladılar. Beynin şu bölgesi, şu bölgesinin konuşma bozukluğu olarak söylenmeye başladı. Peki burada insan beyninde voltaja bağlı çalışan iyon kanalları var insan beyninde. Biraz daha hücresel seviyeye inersek mesajcı kimyasallar var, iyon kanalları var. Voltaja bağımlı iyon kanalları, uyarı geldiği zaman kalsiyum kanalları, sodyum, potasyum kanalları, bunlar açılıyor ve özel anahtar kilit formülü ateşleniyor. Hücrenin içerisinde elektrik akımı başlıyor. Belli bir seviyeye geldiği zaman aksiyon potansiyeli oluşuyor ve hücre harekete geçiyor. Beyindeki
bir hücre bir hücreyle konuşmaya başlıyor beyindeki hücreler. Böyle bir özellik var ve DNA ile ilgili de yani bu mesajcılarda DNA'daki çok kromozomlar ve DNA zinciriyle çok yakın ilişkili çalışıyor. Mesela yani genetiğin şu andaki genetiğin kuantum olarak kabul edilen epigenetik. Çevre genleri değiştiriyor. Genetik polimorfizmi değiştiriyor. Yani bir insanın aslında kimlik dediğimiz, kişilik dediğimiz şey beyninde şekilleniyor. Epigenetik olarak şekilleniyor. Genetik olarak %40 civarında, 30-40 civarında genetik bilgi geliyor. Onun üzerine %60-70 sonradan inşa edilen bir kişiliğimiz var. O da beyindeki genetik polimorfizmi yapıyor. O polimorfizme göre de kişinin kişiliği şekilleniyor, oluşuyor. Kimliği oluşuyor, karakteri oluşuyor. Yani bu nedenle %60, %30-40'ı genlerden geliyor. %60-70'i sonradan oluşuyor denebilir. Burada yine beyinde tedaviden önce bir depresyon tedavisinde bu Üniversite Kaliforniya Los Angeles'ın bir çalışmasıydı bu. Köşe taşı çalışmaların olduğu için koydum. Tedaviden önce beyindeki bu spek çalışması, beyindeki fonksiyonun dağılımı, oksijen, glikoz, hemodinamik dağılım. Tedaviden sonra görüyorsun beyinde ön bölgesi, yani insan yapan beynin ön bölgesi. Beynin ön bölgesi olmazsa medeniyet olmazdı. Tedaviden sonra beynin ön bölgesi diğer bölgeleri benzer hale geliyor. Bu da normal beyin, bu da şizofrenik beyin. Bak, şizofren kişide beynin ön bölgesi yine insani özelliklerimizin kaydedildiği beyin ön bölgesi şizofren kişide çalışmıyor. Beynin arka bölgesi kapsüle bir şekilde hayal dünyasında yaşayan bir insanın haline geliyor şizofren. Şimdi peki beyinle bilgisayar arasında nasıl bir bağlantı var? DNA arasında nasıl bir bağlantı var? Turing makinesi 1936'da bulundu. Hesap makinelerinin ilk formülü bu. Buradaki Turing makinesine göre bilgisayarca bunu çok iyi bilir. 1-0 yazılım oluyor ve bu da aynı şekilde biyolojik bir makine olarak insan beyninde de işte bu messenger RNA'lar, daha sonra bu diğer amino asit ve zincirleri e, ve DNA'ların bu şekilde transfer özelliklerde bu transfer genleri yaparak bu beyindeki amino asit zincirinden gerekli zinciri alıyor, messenger RNA'yı üretiyor ve ribozomlarda bunlar yapılıyor. Yani bu da biyolojik makine olarak beynimiz aslında bir makine gibi çalışıyor. Hücrelerimiz sadece beyin hücreleri değil, bu genel bütün hücrelerde geçerli ama daha çok karyotik hücrelerde ve şeylerde var. Birazdan da bahsedeceğim ona. Beyin hücrelerinde var. Diğer hücrelerde bu akıllı fonksiyon o kadar yok. Evet. Burada moleküler Turing makine modeli olarak gördüğümüz bu modelde aynı kontrol ünitesi pozisyonunda var. Bu sembol var. O semboller yer değiştirerek yani yeni bir messenger RNA üretilmesi ortaya çıkıyor ve bunu işte şu andaki bizim aşımızda bir mRNA aşısı. Bu şekilde bu hesaplamayla üretilmiş bir aşı. Peki klasik fizik bu açıklamaya yetiyor mu beynin çalışmasını? Maddeyi açıklamak için klasik fizik yeterli olmasına rağmen beyin ve genel olarak sinir sisteminin işleyişiyle ilgili klasik fizik yeterli değil. Atom ölçeğinde meydana gelen fizyolojik süreçlerde günlük hayata aşina olmadığımız sıra dışı kuantum mekaniksel olguların rolü var mıdır sorusu burada önemli. Ön plana çıkıyor. Bunlara cevap vermeye çalışacağız. Beynin burada ifade edildiği gibi bunu başka bir yurt dışı sunumdan aldığım için çeviremedim, kusura bakmayın. Yani beynin hesaplamalı fonksiyon özelliği var. Hatta şunu da söyleyeyim. Beyin hesaplamalı psikiyatri diye biz geçen sene Amerikan Psikiyatri Birliği'nin psikiyatrinin en yani dünyadaki en böyle e, adresi olan bir yani en yük herkes o ne dedi, bütün yenilikler orada konuşuyor. Amerikan Psikiyatri Birliği'nde sunum yapmıştık, hesaplamalı psikiyatri diye. O sunum geçen sene kabul edildi online. Bu sene dünyada seçilen kongrede seçilen 12 sunumu her ay bir sunumu yaptılar. Örnek sunum olarak
eğitim amaçlı kullandılar. Bizim sunumumuzda işte hastaneden 3 hocayla birlikte bilgisayar mühendisi, nörobilimci ve psikiyatrist birlikte yaptığımız sunumu da hesaplamalı psikiyatri sunumunu Eylül ayında bütün dünyaya sunuldu. Burada oradaki kullandığım slaytlardan birisi bu hesaplamalı psikiyatri. Görüyorsun 1-0-1-0 gibi DNA'lar bu şekilde işliyor. Fizikten beyne nasıl gidiyoruz? Klasik bilgisayarda 1-0-1-0 var demiştik. Bir de yeni bir teori var şu anda. Bu mikrotübüllerin kuantum hesaplamaları olarak bilinen mikrotübüllerde yani bu okaryotiklerde ve beyin hücrelerinde, sinir hücrelerinde, nöronlarda hücrenin içerisinde mikrotübüller var. Bu mikrotübüller de tek sıra dizilmiş hücreler. Birazdan onunla ilgili görseller var. Orada şöyle çalışıyor. Bunu açıklayan teori orkestra OR diye. Yani orkestra gibi çalışan objektif reduction diye geçiyor. Objektif indirgemeler yapılıyor. Yani biyolojik sistemler kuantum hesaplaması böyle yapıyor diye bir teori bu. OR teorisi. Yani kübit non şeylere bit deniyor. Kuantum bitler bit deniyor ve bu şekilde süperpozisyon ortaya çıkıyor. Yani kuantum dolanıklığı ortaya çıkıyor. Manyetik alan algısı nasıl oluşuyor? Sadece kuşların değil, başka canlıların da dünyadaki manyetik alanını algıladığıyla ilgili yeni bir algılama alanıyla ilgili çalışma yayınlandı. Yani dünyada manyetik alanı algılayıp besin kaynağına canlıların yöneldikleri tespit edildi. Hatta diğer kuşların ötesinde insanlar da mesela hatta doku kültürlerinde maymun sinir hücresiyle insan sinir hücresini aynı doku kültürüne koyuyorlar. Maymun sinir hücreleri kendi maymun sinir hücresini buluyor. İnsan sinir hücreleri kendi insan sinir hücresini kuruyor. Bu onların haberleşebildiğini gösteriyor. Bunu da neler yaptığı araştırma mikrotübüller yapıyor. Yani manyetik alan algısı insanlar aç bırakıldığı zaman böyle içgüdüsel olarak şeyi buldu deniyor mesela. Besin kaynağını buldu deniyor. Aslında o manyetik algıları sebep olarak burada yaratılmış. O şekilde bulunuyor. Ve dalga fonksiyonu burada çok önemli. Dalga fonksiyonun şeyi bu, formülü, sembolü bu. Kuantum mekanında bir sistemin durumu dalga fonksiyonu olarak adlandırılan ve gösterilen fonksiyon tarafından temsil ediliyor. Dalga fonksiyonu sistem tarafından yapılacak ölçümlerin hangi olasılıkla hangi sonuçlar vereceği hakkında bilgi veriyor. Örneğin bir parçacığın belirli bir özelliği hakkında ölçüm yapmak istediğimiz ve muhtemel iki sonuç olduğunda bunlardan birisi oluyor. Ölçümde eğer bu diğerinden büyük çıkarsa ya da o diğerinden büyük çıkarsa bu parçacığın da doğal olarak şu dalga fonksiyonunda olduğu çıkıyor. Buna göre dalga fonksiyonu kararlıyor ve beyindeki öğrenmenin karar şeması bu şekilde ortaya çıkıyor. Kuantumdaki tanımlamalardaki dalga fonksiyonu tanımlaması. Burada beyin kuantum ilişkisinde narkoz çok önemli. Narkozda uyutulduğu zaman bir insanlar nasıl bilinci kaybediyoruz bir ilaçla? Narkotik maddeyi vererek nasıl bilinci kaybediyoruz diye bu konuda çok çalışma yapılmış. Oradan kuantuma ulaşılıyor. Yani beyindeki fizyolojik süreçler bilinci nasıl ortaya çıkarıyor? Bununla ilgili ve burada beyindeki biyolojik süreçler de kuantuma göre aslında çok elverişli değil. Daha sıcak süreçler. Kuantum soğuk süreçleri istiyor daha çok. O yönden uzun sürmüyor burada kuantum dolanıklığı. Uzun sürmüyor. Süperpozisyonlar uzun sürmediği için burada narkozdan hemen kolayca çıkabiliyor insan. Yani bununla ilgili şeyler, çalışmalar bu şekilde. Yani Nobel ödülümü almış özellikle 1989'da Kralın Yeni Usu kitabı. TÜBİTAK bunu yayınladı bu kitabı. Popüler bilim kitabı. Bu kitapta ki bilgilere göre bu işte biraz önce bahsettiğim OR çalışması. Yani bu çalışmada kuantum mekanın rolü üzerinde kuram geliştiriyorlar ve bu bir orkestra gibi çalışan şunlar mikrotübüller. Mikrotübüllerdeki proteinler, işte bu proteinlerin dizilişine göre mikrotübüller, bu proteinlerin zarları da bu membranda şu zar da müthiş akıllı. Yani evrenle elektromanyetik titreşim alanına giriyor. Yani bunlar yani bu karyotiklerde şeyden çok hmm, e,
söyle, çekirdekten çok membranlar, bu mikrotübüllerin daha davrandığı, telsiz internet gibi davrandığı ile ilgili şeyler var şu anda. Yani görüşler var. Yani tartışılıyor tabii şu anda bu görüşler. Şimdi burada kuantum tünellemeyi de üzerinde durmak gerekiyor. Bir topu yokuş yukarı yuvarlayarak tepeyi aşmaya çalıştığımızı düşünelim. Topa bir ilk hız verilir. Topun gücü, enerjisi yetiyorsa tepenin üzerine çıkar ve öbür tarafa geçer. Ama topun gücü yetmiyorsa, yarı yolda kalıyorsa geri düşer normalde. Fakat kuantum tünellemede bunu diyor ki tepeye ulaşım sıfır olduğu zamanlarda kuantum tünelleme oluyor. Dağda tepede tünelleme yapıp karşı tarafa geçiyor. Kuantumun böyle bir özelliği var. Kuantum tünelleme dedikleri. Bunu kuantum hesaplaması yapabilen şeyler, biyolojik süreçler bu şekilde rahatlıkla işte duvarın arkasını görebilmek gibi. Bunları başarabilenler ortaya işte X ışınları mesela bunu bir şekilde herhalde bu gibi tünellemelerin sonucunda bazı şeyleri görebilme, maddenin arkasına çıkabiliyorlar, geçebiliyorlar. Bir de nöral kuantum dolanıklığı var burada üzerinde tartışılan. Nöral dolanık fosfatlar var, Posner modülleri var. Burada kuantum hareketliliğinin süperpozisyonları var. Bu süperpozisyonlar üst üste geldiği zaman bir dolanıklık ortaya çıkıyorlar. Aslında bu dolanıklık da işte bu çeşitli sinirsel dolanıkların sonucunda da Posner molekülleri bunu yapıyor. Fosfat dolanıklığı şeklinde. Kuantumla bunun birlikte çalıştığı yani bu Posner moleküllerinin yer aldığı ortaya çıkan nöron ateşlemelerinde dolanık olduğu söylenebilir tarzında bir diğer bir görüş var. Manyetik uyarım tedavisi burada biz günlük pratiğimizde şu anda bu manyetik uyarım tedavisi yani biz bunu 2003'ten beri Türkiye'ye getirdik. 2008'de FDA onayladı. Bu tedavi, bu yöntemi kullanıyoruz biz yoğun olarak. Hatta daha ilerisi dip TMS çıktı. Beynin derin bölgelerine, özel bölgelerine manyetik uyarı göndererek tedavi yapılabiliyor. Bir diğer tedavi yöntemi de fototerapi yöntemi. Fototerapi de ışıkla yapılıyor tedavi. Fotosentezin mekanizması da bir kuantum mekanizması olduğu ve sinir hücrelerinde ışığa karşı duyarlı olduğu buradaki görüşler hakim. Burada da nasıl çalışıyor? Bakın beyne şu manyetik uyarım veriliyor. Beyinde sinir hücreleri uyarılıyor ve beynin ta limbik sisteme kadar, beyin derinliklerine kadar ateşleme yapıyor. Manyetik alan nöron aktif oluyor ve bu ateşlenen canlı nöron, bu da istirahat halindeki nöronu görüyorsunuz ve bu şekilde bir mekanizmayla beyindeki enerji akışını değiştirerek voltaja bağımlı çalışan iyon kanallarını açıp kapamasını sağlayarak ilaçların etkisi artırılıyor. Ve burada ilginç olan bir bilgi de kuşların manyetik alan algısı. Yani kuantum pusulanın özetle nasıl çalıştığı düşünülüyor. Kuşlarda var bu. Kıta arası uçabiliyorlar ve gece de uçuyorlar. Onun için bu kuşlar mavi ışık fotonunu soğuruyorlar, emiyorlar beyinlerinde. Ve süperpozisyona getiren farklı bir spin durumu ortaya çıkıyor. Yani burada spinlerin süperpozisyon alma meselesi ve bunu okuyan sinyaller var. Kuşların beyni tarafından yön belirlemek için kullanılıyor ve böylece kuşlar rahatlıkla mesela bu Kudüs'ten bırakılan bir kuş İstanbul'daki Beykoz'daki yerine gelebiliyor. Gelip bulabiliyor bir güvercin ve bunu manyetik dalgaları hatta deprem dönemlerinde bulamadığı söyleniyor. Ve sinirsel süreçlerin kuantum mekaniğini kuantum dolanıklığını temsil etmek için böyle bir şema çizilmiş. Yani burada spin önemli. Klasik fizikte herhangi bir nesnenin kendi kütle merkezi etrafında açısal momentumunu ifade etmek için kullanılır. Elektronlar ve diğer temel parçacıkların da spine sahip olmaları beklenmez. Çünkü noktasal, boyutsuz kabul edilir. Dolayısıyla kendi kütle merkezi etrafında açısal momentumlar sıfır olmalıdır. Ancak bilimsel çalışmalar temel parçacıkların içkin bir açısal momentuma sahip olduğunu gösteriyor ve açısal momentumda spin olarak adlandırılıyor. Evet, bu son slide herhalde vaktimi yaptım, tamamladım. Şu arada bakıyorsun, bak Galile'nin bir sözü var. Doğanın muazzam kitabının dili matematik diyor. Bu matematik
dilinden daha Galile böyle söylüyor. Fakat burada görüyorsunuz doğanın muazzam dili matematik diyor Galile. Böyle bir hesaplama yapmış. Ve bu muazzam dilin Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinin 38. ayetinde güneş de kendisi için belirlenmiş bir kanunla yörüngesinde akar gider. Bu ise kudreti her şeye üstün olan, ilmi her şeyi kuşatan Allah'ın çizdiği kaderdir burada. Yani demek ki bu suredeki geçen kader her şeyin müstakar olduğunu, önceden belirlendiğini, hesaplandığını, yani evren aslında matematik üzerinde duruyor. Matematik bütün evrendeki güzelliğin özü. Burada da görüyorsunuz insanlar doğuyor, yaşıyor, ölüyor ve tekrar doğuyor, yaşıyor. Böyle bir döngü oluşuyor. Bu tamamen bir hesaplama var burada, bu döngü içerisinde. Bu döngüyü göz önüne alırsak biz evrenin bir akıllı tasarım olduğunu ve bunu da zaten mesela ünlü fizikçi Hawkins şöyle söylüyor. Ben diyor kendi matematiksel aklımda düşündüğüm zaman diyor bu evrene baktığım zaman bu dünyanın bu kadar hareketli canlı olmasına baktığım zaman diğer evrenin boş olması benim matematiksel aklım kabul etmiyor. O halde diyor o inanmadığı için bir yaratıcıya, tevhide inanmadığı için çoklu evren var diyor. Onlardan bize gelecekler, Christopher Columbus'un Amerika'ya gittiği gibi gelecekler, bizi istila edecekler. Buna karşı tedbir almalıyız diye bir tez ortaya çıkıyor. Yani tevhidi söyleyemediği için bunu söylüyor ama bu akıllı tasarımın bir şey olduğunu, yani şu anda ABD'de evrime karşı Louisiana gibi bazı eyaletlerde akıllı tasarımı ders olarak okutulmaya başlandı. Akıllı tasarım dersleri var. Ben bunun kaynaklarını buldum, literatürünü. Yani yakında bir kitap çalışması var. Orada yayınlayacağım inşallah. Yani akıllı tasarım şu anda evrime karşı bir dış zekanın evreni tasarladığıyla ilgili bir düşünce, bilimin şu andaki yeni tezi ve bu artık bilimsel kabul ve onay görülüyor. Onun için yani bilimler ışığında yaratılış hareketine bizim başlamamız çok yerinde ve haklı oldu. Tam da zamanında oldu. Bunu bütün emeğe geçenlere bu vesileyle teşekkür ediyorum. İrfan Hocam, diğer hocalarımın şahsında. Kazım Hocam buna kaç senedir ev sahipliği yapıyor. Dumlupınar olarak. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani bu emin olun geleceğe yakalamaktır bu. Bilimler aklın hakim olduğu bu çağda her maddesi akla dair tespit edilmiş Kur'an hakikatlerinin bu zamanda yüksek sesle daha bilimsel referansı daha güçlü bir şekilde söyleyebileceğimiz ifade etmek istiyorum. Bu konuda daha çok çalışmamız lazım. Daha çok bu bilimsel verileri birleştirmemiz lazım. Bu kongre kitapları şu anda görünmeyen bir hizmet ediyor. Ben bütün emeğe geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bu da kaynaklarımız bak. 2020'de Kuantum ve Beyin dergide çıkmış San Francisco'da ve burada da yine başka bir aynı dergide çıkmış ve web sayfası da bu ve bu TÜBİTAK'ta da Ağustos 2021'de büyük kaynağı buradan aldım ben. Kuantum mekaniği ve beyin diye yayınlandı. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.